Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü modelimizi bu güzel ipimizle başlayacağız. İpim bebe yünü, 100 gram 250 metre uzunluğu olan bir ip. Bununla harika bir model başlayacağız. İpime uygun kullanacağım şiş 3,5 numara. Modelimiz oldukça güzel ve kolay bir model. Umarım siz de beğenir, benimle yaparsınız. Dilerseniz yapım aşamalarına geçelim. İlmeklerimizi alarak başlayalım. Bu modelde ilmek sayısı 7 ve 7'nin katları artı 5 olması gerekiyor. Yapacağımız örgüye göre ilmek sayısını bu şekilde ayarlayıp modelimizi tam denk getirerek kurabiliriz. Şöyle ilmeklerimi tamamlayayım. Daha sonra da birkaç sıra haroşa lastik örelim. Yani ben öreceğim haroşa lastiği. Siz istediğiniz lastik üzerine başlayabilirsiniz. İlmeklerimi tamamladım. Şöyle 2 sırada yani 2 dişte haroşa lastiğimizi yaptık. Şöyle göstereyim. 7 7 2 4 6 7 ilmek bir model için. Burada 7 ilmek bir model için sonuna 5 ilmek ekledik. 2 model üzerinden anlatacağım. Modelin birinci sıra ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 3 ilmek düz. Kenar ilmeğinden sonra 3 ilmek düz. 1 ilmek artırma yapıyorum bu şekilde. Bakın şişimin şöyle üstünden geçirdim ipimi. Daha sonra 2 ilmek düz ördüm. Artırma yaptıktan sonra 2 ilmek düz ördüm. Bu artırma yaptığım ilmeği alarak diğer 2 ilmeğimin üzerinden geçirdim, bıraktım. Yine bir artırma yaptım. 2 ilmek düz. Artırma yaptığımız ilmeği ördüğümüz şu 2 düz ilmeğin üzerinden geçirip bırakalım. Buraya kadar bir model. Yine 3 ilmek düz. 3 ilmek düz ördüm. Daha sonra bir artırma yaptım. 2 ilmek düz. Artırma yaptığımız ilmeği ördüğümüz bu 2 ilmeğin üzerinden geçirip bırakalım. Bir artırma, 2 ilmek düz. Artırma yaptığım ilmeği üzerinden geçirdim, bıraktım bu ördüğüm 2 ilmeğin. Sıra sonunda 3 düz ilmekle sıramı tamamladım. Kenar ilmeğimi de ördüm. Ön yüzünde yapacağımız işlem hep bu arkadaşlar. Arka yüzünde yani ikinci sıraya geçtik. İkinci sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Arka yüzünde farklı işlem yapmıyoruz bu modelde. İlmeklerimizi ters öreceğiz. Sıra sonuna kadar ilmeklerimizi ters örerek devam edelim. Evet. Modeli bir kez kurmuş olduk. Modelimiz 2 sıradan oluşmakta. Hep bu 2 sıranın tekrarını yapacağız. Şimdi bir kez daha kuralım hemen. Birinci sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki 3 ilmeğimi düz örüyorum. Kenar ilmeğinden sonra 3 ilmek düz ördüm. Geldim şu 4 ilmeğe. Önce bir artırma yaptım şu şekilde. Daha sonra 2 ilmek düz.
Bu modelde kaydırma yok. Aynı birinci modeli nasıl kurduysak aynı devam ediyor. 2 düz ördükten sonra artırma yaptığım ilmeği aldım ve ikisinin üzerinden geçirerek bıraktım. Tekrar bir artırma yaptım. 2 ilmek düz ördüm. Artırma yaptığım ilmeği bu 2 düz ilmeğimin üzerinden geçirdim ve bıraktım. Evet. Devamında 3 ilmek düz, aradaki 3 ilmek düzümüzü yine düz olarak ördük. Bir artırma, daha sonra 2 ilmek düz, artırma yaptığım ilmeği bu 2 düzün üzerinden geçirip bıraktım. Bir artırma yaptım, 2 düz ilmek, artırma yaptığımız ilmeği ikisinin üzerinden geçirerek şöyle bırakalım. Sıra sonunda 3 düz ilmek, bir de kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm. Yani ön yüzünde yapacağımız işlem hep bu. Aynısını yapacağız. İkinci sıra arka yüzüne geçtik. Arka yüzünde kenar ilmeğimi örmeden aldım. Daha sonra bütün ilmeklerimi ters örerek devam ediyorum. Benimki tamamen el alışkanlığı arkadaşlar. Ters ilmeklerim ben bu şekilde örüyorum. Şöyle arkadan alarak. Siz eliniz nasıl alışıksa, nasıl yapıyorsanız o şekilde yapabilirsiniz. Bunu çok soran oluyor. Yani bunda bir amacım yok. Sadece benimki el alışkanlığı. Böyle öğrendim annemden. Bu şekilde devam ediyorum. Bana böyle daha kolay geliyor ilmekleri şöyle arkadan almak. Evet, arka yüzünde bütün ilmeklerimi ters ördüm. Bakın modeli 2 kez kurmuş olduk. Model tabii ki ilerledikçe kendini gösterecek. İsterseniz bir kez daha kuralım. Tekrar kuruyoruz modeli. Birinci sıra ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 3 ilmek düz. Daha sonra bir artırma, 2 ilmek düz. Artırma yaptığım bu ilmeği şöyle aldım ve ördüğüm diğer 2 ilmeğin üzerinden geçirerek bıraktım. Devamında yine bir artırma, 2 ilmek düz ördüm. Artırma yaptığım ilmeği de üzerinden geçirerek bıraktım. Daha sonra 3 düz ilmek, bir artırma, 2 düz ilmek ördüm. Artırma yaptığım ilmeğimi bu ikisinin üzerinden geçirerek bıraktım. Bir artırma, 2 düz ilmek. Daha sonra bu artırma yaptığım ilmeği 2 düz ilmeğin üzerinden geçirerek bıraktım. 3 düz ilmekle sıramızı tamamlayalım. Kenar ilmeğimi de ördüm. Birinci sırada bu işlemleri yaptık. Yani ön yüzünde yapacağımız işlem bu. İkinci sıra arka yüzüne geçtik. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Modeli 3 kez kurmuş olduk. Dediğim gibi model 2 sıradan oluşuyor. İlmek sayımız 7 ve 7'nin katları artı 5. Evet, sıramızı tamamlayalım. Bir parça da daha önce yapmıştım. Onu size göstereyim. Modelin ilerlemiş hali de o şekilde görmeniz için daha önceden hazırladım. Kenar ilmeğimi de ördüm. Arka yüzünde bütün ilmeklerimi ters ördüm.
Evet, bakın modeli 3 kez kurmuş olduk. Yavaş yavaş model belirginleşti. Şöyle diğer parçamı da göstereyim hemen size. Bakın bunu da daha önce hazırladım. Bunda da tekstil tipi lastik kullandım. Bu modelin de yapımı, bu lastiğin yani daha doğrusu yapımı kanalımda var. İsterseniz aşağıya da linkini bırakabilirim. Evet, model böyle ilerleyecek. Bakın gayet güzel. Arka yüzü de şu şekilde. Yakadan başlama örgülerinizde de şöyle. Modelde pek bir şey fark etmiyor zaten. Evet. Bu modeli yetişkin örgülerinde kullanabilirsiniz. Çocuk örgülerinde. Yani her türlü örgüde kullanabileceğiniz güzel modellerden. Yelek yapabilirsiniz, hırka yapabilirsiniz, bebek battaniyesi yapımında kullanabilirsiniz, çanta yapımında kullanabilirsiniz, çantaya uygun iplerle. Sizler de nelerde kullanacaksınız bu modeli? Onları da yorumlarda belirtirseniz sevinirim arkadaşlar. Beni buraya kadar izlediyseniz bir beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın. Şimdiden hepinize teşekkürler. Yapacak olanlara kolay gelsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.